Nefsi ikna etmek için ne lazım? İrade lazım. Şimdi Risale-i Nur'dan bir cümle okuyacağım. Buradaki anahtar kelimemiz de tahrik etmek. Hani bir kasa şişirmek için ne yapıyorsun? Sürekli tahrik ediyorsun, tahrik ediyorsun. Dilin kabiliyetini geliştirmek için tahrik ediyorsun ya. Onunla ilgili inanılmaz bir cümle okuyacağım. Bak şimdi cümleye bak cümleye. Şimdi ne kadar kalp ikaz edilirse, kalbe sürekli ne gönderiyorsun? Sinyal. Vicdan tahrik edilirse, vicdanı çalıştırmak için tahrik ediyorsun. Ruha ihsas verirse, ruhu hisli hale getirmek için yine tahrik ediyorsun. Lezzet ziyade olur. Ne diyor? Ne kadar çalıştırmaya denersen o kadar lezzetin artacak diyor. Bak şimdi. Ben bir gün bir tanesine Risale-i Nur verdim. Al dedim bunu oku, çok lezzet alacaksın. Getirdi okudum, bir lezzet almadım dedi. Şimdi iyi de yani bu kalp masajını adam bir tane de yapıp bırakmıyor ki. Koçeli kalp masajını ne kadar yapıyorsunuz? Hocam 45 dakika. Koçeli adamın kaburgası kırıldı 45 dakika. Şimdi adama kalp masajını bir seferde şöyle yapıp bırakmıyor ki. Ne yapıyor? Sinyal göndermeye, tahrik etmeye devam ediyor. Benim belim ağrıyor fıtıktan dolayı. Bir gidiyorum işte elektrik veriyorlar. 30 dakika elektrik veriyor. Ne yaptınız diyorum ya. Ben trafo muyum, jeneratör müyüm? Adam diyor ki hocam yok diyor. Siniri uyalmak için diyor. Böyle 30 dakika diyor ben sana diyor sinyal göndereceğim diyor. Şimdi yani bunların içerisindeki lezzeti veyahut çalışılırlığı ortaya çıkarmak için bu kadar tahrik gerekiyorsa namazı da tahrik ede ede. Yani hep sinyal göndere göndere içindeki lezzet çıkacak. Yoksa şu dersi dinleyen birisi gittim bir namaz kıldım ha duyguları uygunsa buna bir namazda da alır mı lezzeti? Alır. Ama benimki gibi körelmişse duyguları ne yapması lazım? Defalarca tahrik etmesi lazım. Allah Allah. Bak bu tahrik meseleyi çok önemli. Bir gurme bir adam yemekleri nasıl ayırt ediyor? Bir bakıyor böyle kebaba şunu koymadım ben yemem diyor. Ya sen o ayrımı nereden biliyorsun? Tahrik ede ede lezzeti çok gelişmiş. Öyle mi? Müzisyen bir adam bir dinliyor müziği diyor ki nota kaçırdın diyor. Ya sen nota kaçırıldığını nereden anladın? Kulağa tahrik ede ede aynı güzel ritimleri kulağa göndere göndere adam kulağının lezzetini geliştirmiş. Motor ustası da öyledir, öyle değil mi? Çalıştır bakayım arabayı diyor. Bum 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 diye bir çalıştırıyorsun. Adam diyor ki bunun şurasında sorun var diyor. Ya siz nereden anlıyorsunuz? Kulağı tahrik ede ede. Kulağa ben aynı sesi çok gönderdiğim için onun lezzetlerini biliyorum yani diyor. Allah Allah. Koku gurmesi insanlar var. Değil mi? Adam bir kokuyu kokluyor diyor ki bu kış kokusu diyor. Bu yaz kokusu diyor. Bu koku gitmez diyor. Bu koku bu tene gitmez diyor. Ya sen nereden biliyorsun o ayrımları? Adam burnunu tahrik ede ede koku lezzetini geliştirmiş. O zaman ibadetin içerisindeki lezzet nasıl gelişecek? Tahrik ede ede. Namazı kıla kıla. Teheccüdü kıla kıla. Orucu tuta tuta. Zekatı vere vere. İnfağı vere vere. Uykuları böle böle. Sahabe gibi koşa koşa. Onun içinden çıkacak lezzeti 7 düvel birleşip dünyayı önüne serse gramını sana veremez. Aha buyurun denemesi bedava. Bütün sahabe hayatını ortaya koymuş bu lezzet için. Hadi bakalım denemesi bedava. Çok affedersiniz bu lezzeti bulamayınca böyle kemiğin etrafında koşar gibi dünyanın bir orasına bir orasına bir orasına koşup duruyoruz ondan sonra. Hiç olmuyor yani. İnsana da yakışan bir hal olmuyor yani. Şimdi bu lezzetle ilgili bir ufak mesele daha anlatacağım. Cömert cimri meselesi. Şimdi bak bir insan bu tohum hükmündeki duyguları tahrik ede ede ne yapıyordu Ömer? Ağaç hükmüne getiriyordu. Ağacın da meyvesi lezzetli midir? Lezzetlidir. Duygunun meyvesini yiyorsun sonra. Duygular ne halde? Herkeste var mı bu duygular? Herkeste var. Ne halde var? Tohum hükmünde var. Bu tohum hükmündeki duyguyu tahrik etsem. Suyunu verdim, toprağını verdim, güneşini verdim. Ne yapıyorum? Tahrik ediyorum. Gübresini verdim, baktım, besledim. Tahrik ede bu tohumdan ağaca dönüşüyor. Ağacın da meyvesi tadından yenmiyor. Bizim böyle bir tane duygumuz var. İnsanın kaç tane manevi organı, yani latifesi, yani duygusu vardır biliyor musunuz? Buyurun. Çok güzel. Allah'ın kaç ismi varsa her ismine bakan bir duygu bizde var. Bak duyguların her birisi Allah'ın ismini anlamak için sen gidiyorsun bir arabesk şarkıda filanca için tüketiyorsun. Gerçekten ziyan. Gerçekten ziyan. Çok üzücü bir hal. Her bir duygu Allah'ın bir ismini anlayıp onun tadına varmak için. Allah Allah. Şimdi adam böyle etrafı temizliyor, odasını temizliyor. Oh be huzur buldum, lezzet aldım diyor. Lezzet buradan alınmaz. Temizliğin lezzeti. Buradan alınmaz. Nereden aldın? Allah'ın Kuddüs ismine bakan duyguyu çalıştırdın.
O duygu tohumdan ağaca döndü, sana da meyvesini verdi. Bak onun adı. İnsana özel lezzet bak. Allah Allah. Adam diyor ki iki kişi arasında kötü bir durum vardı. Ben hikmetli davrandım. Arasını düzelttim. Adaletli tesis ettim. Bir lezzet aldım diyor. Buradan alınmaz, buradan alınmaz. Nereden aldın? Allah'ın Adıl isminden. İsmi Adıl'dan bakan duyguyu çalıştırdın, tohumdan ağaç ettin. Onun meyvesinin lezzetini aldın. Allah Azze ve Celle'nin bir ismi var. Cevvat. Ne demek? Verdikçe veren demek. Cömert yani. İsmi Cud var, Cevvat var. Cömertlik demek Allah'ın Cevvat ismine bir kulun rezonans olması demek. Aynı frekansta davranabilmesi. Sen Allah'ın cömertlik ismine ayna olduğunda o cömertlik isminin içinden inanılmaz bir lezzeti tatmış oluyorsun. Şimdi ben Messi'nin yanında antrenmana girsem, Messi'ye ayna olsam, ne demek bu? Messi'nin özel hareketlerini öğrensem lezzet alır mıyım? Alırım tabii, milyon dolar edeceğim ben ondan sonra. Ben Raikkonen'in yanında direksiyon eğitimine gittim. Ayna oluyorum yani Raikkonen'e. Amacım işte mahallede el freni çekip yan ver. Yok. Şimdi Raikkonen'e ben ayna oluyorum. Yani ayna gibi düşünün ya, bir aynada ne görürsün? Yansıdığını görürsün değil mi? Raikkonen'in o güzel duyguları bana geçiyor ve öyle direksiyon tutmayı öğreniyorum. Lezzet alır mıyım? Alırım tabii ya. Yarışlara katılsam herkesi geçeceğim. Öyle mi? Dünyanın en iyi pasta ahçısının yanına çırak girdim. Adama ayna oluyorum yani. Adamın o güzel duyguları, özellikleri bende tecelli edecek mi? Edecek. Bir süre sonra en güzel pastaları da ben yapacağım mı? Yapacağım. Lezzet alır mı insan bundan? Alır ya. Dünyadaki bir insana aynı olduğunda lezzet alıyorsun da Cevat ismine aynı olduğunda lezzet çıkmaz mı? Aynı olmak ne demek? Biraz oturdu mu? Bir insan Allah'ın cömertlik isimlerine aynı olursa içerisinden inanılmaz derin bir lezzet çıkıyor. Bak şimdi. Bazıları vardır ki hesap ödemekten çok lezzet alır. Var değil mi öyleleri? Neyin lezzeti bu? Cömertliğin lezzetini alıyor. Allah'ın cömert ismine aynı oldu ya. Tohumdu, ağaç oldu, onunla meyvesini yedi. Allah Allah. Bazıları için de bu hesap ödemek çok acı bir durumdur. Var değil mi öyleler? Tam son lokma ağza giderken masada kavga çıkarır. Gözünden bir timsah gözyaşı, sonra der ki benim lavaboya gitmem lazım. Ne zaman döner? Hesap ne zaman ödenirse o zaman döner. Var değil mi bazıları? Bazıları için hesap ödemek çok acıdır. Neden? Ruhundaki lezzet alacağı cömertlik duygusu ölmüş. Orada kurnazlık gibi gözüküyor değil mi? Hesabı ödemedim, cebimde kaldı. Halbuki onu tahrik etseydin Allah'ın esmasının lezzetini alacaktın. Neden ödeyemiyor hesabı? Ruhundaki lezzet alması gereken bir duygu vardı. Yani tatma duygunun olmadığını düşün Sedat. Çok acı değil mi hayat? Bunda da cömertlik duygusu gitmiş. Ölmüş, bu yüzden hesabı ödeyemiyor. Hadislerde diyor ki cehennemin kapısını cimriler açacak. O yüzden hadiste diyor ki cimrinin yemeği derttir. Yemeyin diyor, cimrinin yemeğini yemeyin diyor. Cimrinin yemeği derttir, cömertin yemeği devadır. Bazı sahabe efendilerimiz hastalandığında bir cömertin evine gidiyor, yemeğini yiyelim de deva olsun diye. O kadar hadise riayet ediyorlar. O yüzden hadiste diyor ki fasık cömert, yani açıktan günah işliyor ama iman sahibi. Allah katında cimri müminden eftaldir, daha faziletlidir diyor. Gayrimeşru hayattan dönenlerin ortak özelliğine bakmanızı rica etsem. Cömertlik. Ya o kadar günah işledin, nasıl döndün? Cömertlikten dönülür mü? Dönülür. Allah cömert ya, cömertleri seviyor. Bak, canlandı mı kafanızda? Çok var yani bu medreseye gelen eski hayatı gayrimeşru. Ne ortak özellikleri? Cebinde son kuruşu adam koyuyor ortaya. Allah Allah, ben çok gördüm ha. Olmasa da cebinden çıkarıp verenleri çok gördüm yani. Ben de hayret ettim. Demek ki dedim bu adamı döndüren bu cömertlik duygusu herhalde diye. Ben de aynı cümleleri çok söyledim. Neden öyle oluyor? Allah cömert ya. Cömertlik Allah'ın adı ha. Adı, ismi yani. Sonsuz ondan. Mutlak. Sınırsız. Kuşatılmamış şekilde serbest gezebilen. Cömertlik Allah'ın zati özelliği. Allah Azze ve Celle cömert olduğu için cömertleri seviyor. Neden? Bak konu burada malla ilgili değil. Cömertlik Allah'a güvenmek demektir. Bir insan Allah'a güvendiği derecede cömert olabilir. Allah Allah. O insan Allah'a güvenip verdiğinden dolayı Allah da onun sözünü boşa çıkarmıyor. Kalbini de boş döndürmüyor. Ne yapıyor kalbine? Bu kulum bana güvendi diyor. Ben de ona kendimi veririm diyor. Bak esmasını tecelli ettiriyor. Hangi esmasını? Cömertlik esmasını. Bak şimdi. Allah Allah. Şimdi evladın gelip sana dese ki baba bütün paramı harcadım ama sana güvendim dese. Sen şimdi evladını geri çevirmek yakışır mı? Yakışmaz değil mi? Dersin ki evladım bana güvendiysen ben de seni boşa çıkarmam. Sana yakışmayan Allah'a yakışır mı? Yakışmaz. O yüzden bir insan Allah'a güvenerek cömert davrandığında Allah Azze ve Celle de diyor ki bu kulum bana güvendiğinden. Bak güvenmek iman demek ha. İman, emin olmak, güvenli olmak, güvenmek. Allah'a güvenmek imanın konusu olduğundan dolayı Allah da diyor ki bu kulum vererek bana güvendiğini söylüyor.
Ben de onun güvenini boşa çıkarmam diyor. Dikkat edin, daha çok veriyor cömertlere. Cimrilikteki olay da o zaman mal değil. Dikkat edin, cimrilikle ilgili hadisleri okuyun. Hadislerin şöyle alt alta yazın. Toplama işareti koyun. Cehennem çıkıyor neticesinde. Ama cimrinin olayında mal yok yine. Cimri niye veremiyor? Allah'a güvenmediği için. Allah'a güvenmemek, inanmamak da bir iman zafiyetidir. Yani cimri mal vermediğinden değil, aslında iman zafiyetinden cehenneme gidiyor. Allah'ın bir ismine aynı olmanın önemini görün. Herkes kendi üstüne alsın ha. Biz hep bu konuları dinlerken sağa sola top atıyoruz. O cömert olsun, bana ne falan diyoruz. Sana nesin var, sen gireceksin kabre. Kendi üstüne alsana be adam. Şu dersleri okuduktan sonra insan üstündeki ceketi çıkarıp verir yani. Allah Allah. Cimrinin olayı mal değil, Allah'a güvenmemek. Allah'a güvenmemek de bir iman zafiyeti olduğundan, cimri mal vermediğinden değil, iman zafiyetinden cehenneme gidiyor. Bak, şimdi bir gün adam bir tanesi bir medrese için ev bağışlıyor. Komşuları da duyuyor o evi bağışladığını. Ne diyor biliyor musun komşuları? Ya diyor, ben keriz miyim başkasına yedireceğim ya, çatır çatır ben yerim bu malı diyor. Bak şimdi. Yani Allah için infak etmeyi kerizlik sayıyorlar. Kısa bir süre sonra o adam öldü gitti, vefat etti, Allah rahmet eylesin. O adam eğer o evi infak etmeseydi de çatır çatır yeseydi ne olurdu? Toprağın altında da yılan çiyan onu çatır çatır yiyecekti, ev gidecekti. Şunu diyorum yani, adam evi yedi, adamı da toprak altında börtü böcek yedi, ev ne oldu? Sıfır oldu. Ama infak eden, Allah'ın ismine aynalık gösteren, aynadar olan bir adam vefat etti. Peki o ev ne oldu şimdi? O eve ne kadar insan gelip Allah namına istifade ediyorsa es-sebebü kel fail. Sebep olan yapan gibidir. Sırrından adamın hala kesesi doluyor, haznesi doluyor. Ahiret parası artıyor yani adam. Allah Allah. Farkındaysanız Allah'ın esmasına aynı olmakta çok derin bir lezzet var. Allah Azze ve Celle'nin ismine aynı olmanın içerisindeki lezzeti bilmiyorum, bir miktar anlatabildim mi? Böyle bir lezzetin karşılığı dünyada yok. Mesela yemenin lezzeti hayvanda da var. Ama yedirmenin lezzeti sadece insanda var. Allah Azze ve Celle bu özelliği anlayalım diye bir iki hayvana yedirmenin lezzetini vermiş. Bir iki hayvana. Hatta yedirmenin lezzetinden öyle lezzet almış ki yemeği terk etmiş. Örnek gösteriyorum. Şimdi izlediğiniz belgeselleri şöyle bir hatırınıza çağırın. Canavar aslan, canavar. Gidiyor, avlanıyor. Kendisi aç mı? Kendisi de aç. Kime getiriyor yemeği? Yavrusuna. Kendi aç kalıyor mu hala? Aç kalıyor. Yedirmenin lezzeti yemenin lezzetini geçiyor. Örneği görüyor musun? Allah Azze ve Celle bunu anlayalım diye bu özelliği birkaç hayvana da vermiş. Bir hayvana daha vermiş bak. Onu da bir okuyayım. Üstad Hazretleri tavuk örneği veriyor. Tavuk civciv. 17. lemada diyor ki, küçük yavrularına çobanlık eden tavuk dahi, hayal edin. Bir tavuk, bir de ne var? Civcivler. Yavrularının hatırı için ruhunu feda eder, ite atılır. Korkaklıkla nam salmış tavuk kime posta koyuyor? Köpeğe. Bak. Kendini aç bırakıp onları doyurur. Öyle mi? Bak, tavuk civcivlerini gezdirirken kimi doyuruyor? Kendini mi? Hayır, civcivlerini bak. Demek o hizmette öyle bir lezzet alır ki açlık acısına ve ölmek elemine tereccüh eder, tercih eder, ziyade gelir diyor. Tavuk civcivleriyle gezerken yemeyip yediriyor mu? Yediriyor. Daha sonra o civcivleri büyüdükten sonra civcivin kafasına vurup önündeki yemeği alıyor mu? Alıyor. Enteresan bir olay. Bu şefkat tavuktan olsaydı büyüdükten sonra da devam eder miydi? Ederdi. Tam civcivken kendi yemeyip yediriyor. Büyüyünce de kafasına vurup yeme alıyorsa demek ki bu şefkati civcivin doğum anına denk getirip verip ikram eden bir zat var. Kim? Allah Azze ve Celle. Demek ki tavuğa gelen şefkat kimden? Allah'tan. Bak bu ne demek biliyor musun? O civcivi gözeten Allah demek, tavuk değil. Tavuk ne bilsin şefkati? Tavukta şefkat olsa civciv büyüyünce de devam eder, öyle mi? Devam etmiyor ama. Allah Allah. Şimdi bir gün bir tane öğretmen bir kediye yemek verecek. Kedi de böyle aç, miyav miyav miyav. Yemeği veriyor, ondan sonra diyor ki bak diyor nasıl sevindi, kedi doydu diyor. Kendisi lezzet alıyor böyle. Halbuki burada incelikler de biliyor musun? Şimdi sen bir kediyi yedirmekten bu lezzeti alıyorsan, Allah Azze ve Celle bütün kainatı yedirerek nasıl kutsi bir lezzet alıyor, onu tanıman için bu lezzet sana verildi. İnsan yedirirken lezzet alır mı? Alır. Bu lezzet neden verildi sana? Bütün kainatı yedirip doyuranın nasıl kutsi bir lezzet aldığını gör, onu tanı diye verildi. Yani birine ikram ederken alınan lezzet bile Allah'ı tanımak için. Doğru mu? Doğru. Bak olaya bak olaya. Allah Allah. Demek ki biz yaptığımız bir iyiliği Allah Azze ve Celle'nin yaptığı iyiliklerle kıyaslayıp
Ona hayranlığımızı arttırmamız lazım. Ya ben 2 tane kediyi doyurdum, bu kadar mutlu oldum. Allah bütün kainatı sürekli düzenli rızıklandırıyor demek. Nasıl bir iş yapıyor deyip insanın Allah'a hayranlığının artması lazım. Allah Allah. Çıkmazdayım ya Rab. Yalnızlıklarım, yorgunluklarım, kaybettiklerim, kalbimi acıtan, hayatımı zindana çeviren ne varsa hepsini aldım, geldim huzuruna. Ve hepsinin ilacını buldum bu kitapta. Kalbimin yaralarını sarıp huzur veren şu 2 zikir. Ya Baki, entel baki. Ya Baki, entel baki. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.